Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günü olduğu gibi cazip hisseler, ucuz hisseler strateji videomuzla yeniden birlikteyiz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak endeksimizin analiziyle başlayacağız. Sonrasında mevcut ucuz hisseler listemizdeki hisselerin durumunu kontrol edeceğiz. Hangi hisselere alım yapmak lazım, hangilerini satacağız, hangilerini de bekleyeceğiz. Hepsini tek tek kontrol edeceğiz. Bu hafta farklı olarak tüm hisselerin bilanço analizlerini, rasyo analizlerini yapacağız. Borçluluk durumlarına bakacağız. Borç ödeme güçlerini kontrol edeceğiz arkadaşlar. Buna göre bazı hisselerde eleme de yapacağız ve bundan sonra yeni ekleyeceğimiz hisselerde mutlaka bu kriterleri de kontrol ediyor olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak endeksimizin analiziyle başlayalım. Arkasından stratejimizi hızlıca bir hatırlatacağım ve hisselerimize geçiyor olacağım arkadaşlar. Şimdi endeksimizde haftalık grafikteyiz arkadaşlar. Haftalık grafikte şöyle bir regresyon trendi çizdim. Bakın regresyon trendinin üst kısımlarına geldiğinde dirençle karşılaşıyor. Alt kısmına geldiğinde de destekle karşılaşıp yönünü yukarı çeviriyor. Bunun içerisinde hareketin devam ettiğini görüyoruz. Şu anda tekrardan bu trendin dip kısımlarına geldiğini, hatta aşağı doğru sarkmaların geldiğini görüyoruz arkadaşlar bu hafta kapanışları itibariyle. Bakın daha önce de birkaç hafta böyle altında seyrettikten sonra tekrar kanalın içerisine girmiş. Şimdi burada da belki birkaç hafta kanalın dışında sarkmalar görebiliriz ve sonrasında tekrar kanalın içerisine girdiğini görebiliriz arkadaşlar. Fakat düşüşler şuradaki destek seviyemiz 9366 seviyelerine doğru da devam edebilir. Bu hafta kapanışı itibariyle şöyle baktığımızda 9822 desteği kırılmış gözüküyor. Dediğim gibi buralardan önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta destek alabilir. Fakat şuradaki direnci 10.000 direncini de geçemediğimizi görüyoruz. Ve sonrasında haftalık kalkmalı hareketli ortalamamız ise 10.337 seviyesinde, ancak bu seviye yukarı yönlü kırıldıktan sonra tekrardan uzun vade için yükseliş trendine döndü diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar stratejimizi şöyle hızlıca hatırlayalım. Arkadaşlar bu stratejide iki farklı indikatör kullanıyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörü, şu alt kısımda gördüğünüz indikatör. Diğer indikatör ise kalkmalı hareketli ortalaması. Şimdi bunları şöyle bir silelim. Nasıl ekleneceğini hep birlikte gösterelim. Göstergeler kısmına tıklıyoruz. Açılan ekrana Williams yazıyoruz arkadaşlar ve Williams yüzde aralığı çıkıyor. Evet, Williams yüzde aralığını ekledik. Bir de Kaufman yazıyoruz. Kaufman Moving Average, parantez içinde KAMA yazacak ve H. Potter'ın oluşturduğu indikatör olacak arkadaşlar. Listemize ekledik. Şimdi ayarlarına bakalım. Kaufman hareketli ortalamasında uzunluk kısmı 21 olacak. Başka bir ayarımız yok. Tamam diyoruz. Williams yüzde aralığı indikatöründeki ayarlarımız ise şu şekilde. Uzunluk 10, kaynak kapanış, zaman aralığı grafik, zaman aralığının kapanmasını bekleyin tikli olacak. Stil kısmında tamamı tikli olacak. Üst band -10, middle level -40, alt band -90 olacak arkadaşlar. Ayarlarımız bu şekilde. Şimdi stratejimizi hızlıca hatırlatalım. Evet, haftalık grafikte şu altta gördüğünüz indikatör Williams yüzde aralığı indikatörü. Bu indikatörün altında gördüğünüz kesik yatay çizgiler -90 seviyesini, şurada gördüğünüz kesik olmayan çizgi -40 seviyesini, üstte gördüğünüz kesik çizgi ise yine -10 seviyesini ifade ediyor. Stratejimizde haftalık kapanışları bekliyoruz. Cuma günü gelen haftalık kapanışlarda -90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde toplama yapıyoruz. Mesela burada 6 Şubat 2023 tarihinde olduğu gibi. Mesela burada bir toplama yapıyoruz. -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bırakıyoruz. İlerleyen dönemde 24 Nisan haftasında ve 2 Mayıs haftasında -90 seviyesinin altında kapanışlar devam ediyor. Burada iki defa daha topluyoruz ve sonrasında gelen yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar. %94'lük bir yükseliş gelmiş endekste. Peki -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra bekliyoruz dedik. Sonrasında -10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. -10 seviyesinin üzerinde uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bir örnek bakalım. Evet, şurada olduğu gibi. Bakın 28 Ağustos 2023 haftasından 4 Eylül 2023 haftasına geçerken fiyatımız yukarı doğru yükseliyor fakat Williams yüzde aralığı indikatörü yönünü aşağı çeviriyor. Buna uyumsuzluk diyoruz arkadaşlar. Böyle durumda elimizdekilerin yarısını satıyoruz. -10 seviyesinin üzerinde oluşan her uyumsuzlukta elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Sonrasında -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde şurada olduğu gibi bakın -40 seviyesinin altında haftalık kapanış geliyor ve elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Stratejimiz bu kadar kolay arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamasını ne zaman kullanıyoruz onu da şöyle anlatalım. Şimdi arkadaşlar bu stratejide ayrıca bazı kurallarımız var. Nedir bu kurallar? Öncelikli kuralımız şirketimizin olmazsa olmaz kuralı kar etmesi gerekiyor arkadaşlar. Kar etmeyen şirkette bu stratejiyi uygulamıyoruz. Daha sonrasında fiyat kazanç oranı 20'nin altında olması gerekiyor. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı ise 5'in altında olması gerekiyor. Şimdi karlılık konusundaki kritere uygun olmasına rağmen bir hisse fiyat kazanç oranı veya piyasa değeri bölü defter değeri oranları uygun değilse ve fiyat Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyse yine de -90 seviyesinin altında gelen kapanışlarda toplama yapılabilir. Fakat bu sefer Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırıldığında stop olmak lazım arkadaşlar. Evet, Kaufman hareketli ortalamasını da bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi listemize eklediğimiz ve yeni ekleyeceğimiz tüm hisseler için rasyo analizleri de yapacağız arkadaşlar ve uygun görmediğimiz şirketleri zarara bakmadan listemizden çıkartacağız. Biliyorsunuz Mekap hissesi geçtiğimiz günlerde Concord'u da ilan etti. Şu anda borsada olmayan birçok şirketin de Concord'u da ilan ettiğini duyuyoruz arkadaşlar. Kritik dönemlerden geçiyoruz. Bu yüzden daha sağlam adımlar atmak lazım ve bilanço analizi yapmadan yeni hisse alımları yapmanızı asla önermiyorum. Çok dikkatli olması gereken dönemlerden geçiyoruz. Ekonomide gerçekleştirilen sıkılaşma politikaları, paraya ulaşmanın maliyetinin çok ciddi şekilde artmış olması şirketleri zor durumda bırakabilir. Bu yüzden daha dikkatli adımlar atmamız gerekiyor ve artık tüm hisseler için dediğim gibi borçluluk durumlarını gösteren ve borç ödeme gücünü gösteren rasyoların analizini de yapıyor olacağız. Şimdi arkadaşlar sırasıyla
Asuzu hissesiyle başlıyoruz. Tabi bu mevcut listemizdeki hisseleri bitirdikten sonra stratejimize uygun hangi hisseler var, hangilerini ekleyebiliriz, onlara da bakıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi Asuzu hissesiyle başlıyorum. Evet arkadaşlar, Asuzu hissesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda gelen düşüşlerle birlikte %8 zarar durumdayız. Şimdi stratejimize göre baktığımızda X90 seviyesinin altında seyrediyoruz. Ekleme yapmamız gerekiyor. Fakat buna karar vermeden önce bir de bilançodaki bahsetmiş olduğum rasyoların durumuna bakalım. Şimdi Asuzu hissesiyle başlamadan önce ilk önce arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Concord'u da ilan eden Megap hissesinin son bilançosunu şöyle bir kontrol edelim. Bu tip bir analiz yapılmış olsaydı nasıl bir sonuç ortaya çıkacaktı? Şöyle bir görelim. Sonrasında da Asuzu ve diğer hisselerin hepsine bakacağız. Şimdi arkadaşlar Megap hissesinin son bilançosunun değerlerine göre baktığımızda ilk olarak cari oranı inceliyoruz. Cari oran birden büyük olması gerekiyor arkadaşlar. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Dönem varlıklarda ortaya çıkabilecek değer kayıplarına önlem olarak bu oranın 2 olması uygundur. Şimdi Megap hissesinde bu oran sıkıntılı gözükmüyor. Şimdi diğer oranımıza geçtiğimizde asit test oranı, yani kredi rasyosu. Ne diyor? İşletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevirebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın 1 olması yeterli sayılmaktadır. Burada oran neredeyse 1. Çok da kötü değil. Nakit orana bakalım. Nakit orana baktığımızda ne diyor? İşletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarının ödeme gücünü yansıtır. 0.20'nin altına düşmemesi arzulanır. Bakın burada bu oranın çok ciddi bir şekilde düştüğünü görüyorsun. Yani firmanın alacaklarının tahsili konusunda sıkıntıya girdiğinde borçlarını ödeme gücünün olmadığını görüyoruz arkadaşlar burada. Sonraki oran finansal kaldıraç oranı. Evet, burada da varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir arkadaşlar. Varlıklarının %67'si yabancı kaynaklarla finanse ediliyor. Bu oran yüksek bir oran arkadaşlar. Evet, bir diğer oran öz kaynakların aktif toplamına oranı. Burada da baktığımızda uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar. %50'nin altında düşmemesi arzulanır. Bu oran burada da Megap hissesinde %33 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu oran da kötü maalesef. Evet, bir diğer oran finansman oranı. Mali bağımsızlık oranı arkadaşlar. Burada da oranın en az 1 olması istenir. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumunda bulunan 3. kişilerin baskısından kurtarır. Burada da oranın birden küçük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da maalesef kötü. Evet, borçların maddi öz varlığa oranı. Evet, buna baktığımızda oranın birden küçük olması istenir. Yani işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olması istenir arkadaşlar. Burada da oranın 2'lere çıktığını görüyoruz. Yani kötü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranına bakıyoruz. Buna baktığımızda da işletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Yani işletmenin borçlarının yüzde kaçı kısa vadeli, bunu gösterir arkadaşlar. Üretim işletmelerinde oranın %30'dan fazla olmaması istenir. Burada Megap hissesinin, Megap şirketinin oranı %67. Bu oran da çok yüksek ve günümüze geldiğimizde şirket Concord'u da ilan etmiş durumda. Şimdi Asuzu'yla devam edebiliriz. Asuzu'nun oranlarına bakalım. Şimdi cari oranına baktığımızda birden büyük olması gerekir dedik. Oranımız birden büyük, güzel. Asit test oranına bakalım. Asit test oranı için ne demiştik? İşletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen iki dönem varlığının olduğunu gösterir demiştik ve oranın 1 olması yeterli sayılır demiştik. Burada oranımız 0.63. Burada kötü. Evet, bir diğer oranımız nakit oranı. İşletmenin faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtır. Bunun 0.20'nin altında düşmemesi arzulanır dedik. Burada da 0.20'nin altında olduğunu görüyoruz. Evet, bir diğer oran finansal kaldıraç oranı. Buna baktığımızda varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Burada da %52 gibi bir oran görüyoruz arkadaşlar. %52, yani ne düşük ne çok bir şey söyleyemiyorum ama iyi de diyemiyoruz tabii ki. Öz kaynakların aktif toplamına oranı. Burada uzun vadeli borçları ödeme gücünü gösteriyor. %50'nin altında düşmemesi arzulanır. %48 oranımız, bu oranda kötü maalesef. Finansman oranına baktığımızda oranın en az 1 olması istenir dedik. Yüksek olması işletmenin alacaklı durumunda bulunan 3. kişilerin baskısından kurtarır. Burada oran 1'e yakın fakat 0.90 seviyesinde. Borçların maddi öz varlığa oranı. Oranın birden küçük olması istenir. Bizim oranımız birden büyük. Burada da maalesef negatif not alıyor bizden. Evet, kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları oranına baktığımızda kısa vadeli borçlarının toplam borçun içerisinde %45'lik büyük bir pay oluşturduğunu görüyoruz. %30'un üzerine çıkmaması istenir arkadaşlar buradaki oran. Bu nedenle Asuzu hissesini yatırım yapılabilir bulmuyorum, uygun bulmuyorum bundan sonrası için ve Asuzu hissesini listemizden çıkartıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi Kimtex Polyurethane hissesine bakacağız. Kimtex Polyurethane hissesinde de daha önce 6 defa alım yapmışız. Gelen düşüşlerle birlikte ciddi bir zarar durumunda şu anda. Stratejimize göre toplama yapmaya devam etmemiz gerektiği gözüküyor. Şimdi şöyle hemen rasyolarına bakalım Kimtex Polyurethane hissesinin. Evet, Kimtex Polyurethane'e baktığımızda cari oran birden büyük olması lazım. Okey, burada problemimiz yok. Asit test oranında minimum 1 olması lazım dedik. Burada da problemimiz gözükmüyor arkadaşlar. Nakit oranında problem gözüküyor. Burada ne diyor? İşletme faaliyetlerine sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. 0.20'nin altına düşmemesi arzulanır. 0.20'nin şöyle bakalım 0.20'nin altında para sıkıntısı içerisindedir. Yeni krediler bulmak zorundadır. Evet, burada baktığımızda oranımız 0.15 arkadaşlar. Bu oranı beğenmiyoruz. Finansal kaldıraç oranına bakalım. Varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Burada da oran %70, gayet yüksek bir oran ve beğenmiyoruz arkadaşlar. Öz kaynakların aktif toplamına orana bakalım. Evet, uzun vadeli borçlara ödeme gücünü gösteriyor.
%50'nin altına düşmemesi isteniyor. Burada da oran %30. Finansman oranına bakalım, mali bağımsızlık oranına. Burada da oranın en az 1 olması isteniyor arkadaşlar. Oranımız 0.42. Bunu da beğenmiyoruz. Borçların maddi öz varlığa oranına baktığımızda oranın birden küçük olması isteniyor. Bizim oranımız 2.44. Çok yüksek. Bunu da beğenmiyoruz arkadaşlar. Ve son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları oranına baktığımızda %66'lık bir kısım görüyoruz arkadaşlar. Bu oranın %30'u geçmemesi gerekiyor. Dolayısıyla burada da beğenmiyoruz. Kimtex Polyratan hissesinde de borç ödeme gücüyle ilgili oranlarını beğenmedik arkadaşlar. Dolayısıyla Kimtex Polyratan hissesini de ucuz olmasına rağmen listemizden çıkartıyorum. Evet, bir diğer hissemiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda %10 zarardayız. Eksi 90 seviyesinin üstünde olduğunu görüyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi onun da hemen rasyolarına bakalım. Evet, şimdi Seggö hissesinin rasyolarına baktığımızda cari oranın birden büyük olması gerektiğini söyledik. Güzel. Burada oranımız birden büyük. Asit test oranı minimum 1 olması gerekiyor dedik. Burada 1'e çok yakın bir değer var. 0.98 makul kabul edilebilir. Nakit oranın 0.20'nin altına düşmemesi gerekiyor dedik. İşletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtır dedik. 0.20'nin altında olmaması güzel arkadaşlar. Buradan bizden pozitif nota aldı. Finansal kaldıraç oranına baktığımızda ise burada da varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösteriyor. %13'lük bir oran, gayet güzel, düşük bir oran. Burada da bizden pozitif nota aldı. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda burada da oranın %50'nin altına düşmemesini arzuluyoruz arkadaşlar. Uzun vadeli borç ödeme gücünü gösteriyor bize. Oranımız %87, gayet güzel, bir problem gözükmüyor. Finansman oranına baktığımızda ise oranın en az 1 olması isteniyor. Yüksek olması işletmeyi alacak durumunda bulunan 3. kişilerin baskısından kurtarır. Bizim oranımız 6.68, gayet güzel, bir problem gözükmüyor. Evet, borçların maddi öz varlığa oranına baktığımızda oranın birden küçük olması isteniyor ve işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olması isteniyor arkadaşlar. Burada da oranımız birden küçük, gayet güzel, bir problem yok. Son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları oranına baktığımızda oranımız %8 çıkmış. Bu da gayet güzel bir oran. %30'un üzerinde beğenmiyoruz. %30'un altında olduğu için bu oranımız da güzel. Evet, Seggö hissesi için pozitif düşünüyoruz arkadaşlar. Seggö hissesini listemizde tutmaya devam ediyoruz. Evet, bir diğer hissemiz Derlüks Yatırım. Derlüks Yatırım hissesinde daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda karlılık durumumuz %47 arkadaşlar. Gayet güzel bir karlılığımız var. Haftalık Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde de tekrar bir kapanış yaptığını görüyoruz. Şimdi Derlüks Yatırım hissesinin rasyolarına bir bakalım.